Evet arkadaşlar, eğitim serimizin son bölümüne geldik. Bu bölümümüzde ise şimdiye kadar deprem kuvvetlerini bulduğumuz, düzensizlik durumlarını incelediğimiz, göreli kat öteleme oranlarını kontrol ettiğimiz, ikinci mertebe etkilerini kontrol ettiğimiz binamız için tasarıma etkin iç kuvvetlerin hesaplanması kısmına başlayacağız. Yani deprem etkilerinin birleştirilmesi. Yönetmelik, bodrumlu binalarda tasarıma etkin iç kuvvetleri bölüm 4.10'da tanımlamakta arkadaşlar. Binamız iki kısımdan oluşuyordu. Bir bodrumsuz üst bölüm arkadaşlar. Bir de bodrumlu alt bölüm. Bir binanın bodrumlu olup olmadığını yönetmeliğin 3.3.1'de verilen koşulları sağlaması gerekmekte. Eğer bu koşulları sağlıyorsa binamızı bodrumlu olarak düşünüyoruz ve HN'i bodrumdan yukarı, bodrumlu binanın en üst kotundan itibaren yukarı olarak sayıyoruz. Ve buna göre de üst bölüm için ayrı bir taban kesme kuvveti, alt bölüm için ise ayrı bir taban kesme kuvveti hesaplıyoruz. Hesapladığımız bu taban kesme kuvvetleri katlara dağıttıktan sonra tasarım esas iç kuvvetleri hesaplayacağız. Bizim hesaplamamız gereken iki tür iç kuvvetimiz olacak. Bir, sünek davranış gösteren eğilme momentlerini hesaplayacağız. 2. Gevrek davranış gösterecek olan kesme kuvvetlerini bulmamız gerekiyor. Yönetmeliğimizde kesme kuvvetleri arkadaşlar elastik olarak sınırlandırılırken eğilme kuvvetlerini biz, çünkü normal bir binada arkadaşlar sünek bir davranış eğilmeden gelir. Binadaki çatlamaları vesaireleri buradan görürüz. Gevrek davranış ise aniden ortaya çıkan bir durum olduğu için binamızda istenmeyen bir durumdur. Buna için de yönetmelik bunları farklı kategorilerde sınıflandırmaktadır. Şimdi arkadaşlar hesaplarımızı iki aşamada yapabilirdik. Bir farklı R ve D katsayısı olması durumunda yönetmeliğin 4.3.6'da verilen hesap yöntemini uygulayabilirdik. Veya eşdeğer deprem yüküyle bodrumlu binaların hesabını içeren 4.7.5'e veya model hesap yöntemleriyle bodrumlu binaların hesabını gösteren 4.8.5'e bakabilirdik. Biz burada arkadaşlar B maddesinde tanımlanan ve 4.7.5'te açıklamaları verilen eşdeğer deprem yüküyle bodrumlu binaların hesaplanmasını inceledik. Şimdi genel olarak baktığımız zaman yönetmelik diyor ki birinci yönteminde yaptığınız zaman 4.3.6'ya uygun olarak farklı R ve D katsayısını içeren 4.3.6.1 ve 4.3.6.2'de tanımlanan iç kuvvetleri kullanabilirsiniz. Ama yöntemi 2'yi uygularsanız tasarıma etkin iç kuvvetler birinci yüklemede tabii ki üst bölümün sünek davranışına karşılık gelen kuvvetleri buluyoruz. Birinci yükleme durumundaki üst bölümden elde eden iç kuvvetleri kullanabilirsiniz. Bir taban kesme kuvveti uyguladım. Yük kombinasyonları yazdım. Elde ettiğim kuvvetler benim tasarım esas iç kuvvetlerim. Bunları daha sonra yük kombinasyonlarını özetleyeceğiz. Burada sadece yönetmeliğin verdiği maddelere bakıyorum. Sünek olmayan davranışa karşılık gelen yani gevrek davranışı temsil eden kuvvetleri bulmak istediğimiz zaman arkadaşlar 4-3-6-1 ve 4-3-6-2 kullanırsanız buraya gidin diyor birinci yöntemde. İkinci yöntemde ise diyor üst bölümde elde ettiğim iç kuvvetleri D üst ile çarpmam gerekiyor. Çünkü dayanım fazlalığı katsayısı aslında benim eğilmede kullandığım katsayılar. Hatırlarsanız biz betonarmeyi kullanırken FCK değil FCD'yi kullanırız. Burada bir dayanım azaltma yaparız. İşte bu dayanım azaltmalar gevrek davranışta olumsuz neticeler doğurabileceği için biz D üstte bu dayanım fazlalığıyla elde ettiğimiz ekonomik kazanımı burada geri veririz ve ona göre bir tasarım yapmamız gerekecek. Yani bu bizim depremli kuvvetlerde, yatay depremli kuvvetlerde D üstle çarpmamız gerekecek. Ve D üst çarparak dayanım fazlalığını geri iade edeceğiz. Tasarım kuvvetlerimiz artacak ve gevrenik davranışa sebep olacak bu kriterleri göz önünden bu kriterleri elimine etmiş, yok etmiş olacağız. Eğer model hesap yöntemleri kullanmışsak arkadaşlar tasarım eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısını kullanmamız gerektiğini ve bunu kullanarak da model hesap yöntemlerindeki her kata gelen kat kuvvetini artırmış oluyoruz. Bunu kullanmamız gerektiğini yönetmelik belirtiyor. Veya ikinci mertebe etkileri varsa bir önceki dersimizde işlemiştik.
İkinci mertebe büyütme katsayılarında yine iç kuvvetleri etki etmemiz ve bu çarpanı artırmamız gerekecek. Hem sünek davranışta hem sünek olmayan davranışta bunu yansıtmamız gerekiyor. Üst katlarda böyle arkadaşlar. Taban kesme kuvvetimizi bulacağız. Bütün katlara dağıtıyoruz ve elde ettiğimiz iç kuvvetleri kullanıyoruz. Gevrek davranışta dayanım fazlalığı katsayısıyla çarpmayı unutmuyoruz. Alt bölüme geldiğimiz zaman arkadaşlar ikinci bir yüklememiz oluyor bizim için. 4-3-6'da tanımlarsak yine yönetmelik diyor ki 4-3-6-1 C'ye ve 4-3-6-2'ye git. Burada tanımlanan kuvvetler senin alt bölümün faktör E ve D katsayısı olması durumunda tanımlanan iç kuvvetleri kullanabilirsin. Eğer ikinci yöntemi kullanırsan 4-7-5 eşdeğer deprem yükü veya 4-8-5 modal hesap yöntemleri. İkinci yükleme durumunda elde edilen iç kuvvetler, birinci yükleme durumunda alt bölümde elde edilen iç kuvvetlerin toplamıdır. İki aşamalı bir yükleme bu ikinci yüklememde. Diyor ki ikinci yüklemende sünek davranışa karşılık gelen kuvvetleri buluyorum. İkinci yüklemeden elde ettiğin iç kuvvetleri bul. Bunu birinci yüklemede yukarıdan gelen kuvvetlerle topla. İşte bu senin arkadaşlar sünek davranışa karşılık gelen değerlerini oluşturmakta. Birinci yüklemem yukarıdan gelen değerlerim artı ikinci yüklemem değerlerimi toplamış olacağım. Bu benim sünek davranışa karşılık gelen yüklemem olacak. Sünek olmayan davranışa karşılık gelen yüklemelerimde ise yine ikinci yönteme bakacağım. İkinci yüklemede elde edilen iç kuvvetleri D alt ile çarpmamı istiyor. Yani EDH1 çarpı D alt olacak. Dayanım fazlalığı katsayısıyla artıracağım. Artı birinci yüklemede alt bölümde elde edilen iç kuvvetleri 0,6 D üste çarp EDH1'den alt kısma gelen değerleri de 0,6 çarpı %60'ını dayanım fazlalığının %60'ını dikkate alarak bu çarpanlarla artırmamı istiyor. Ve bodrumlu bir bina için iki farklı yüklemede hem üst bölüm için hem alt bölüm için gevrek ve sünek davranış içeren yüklemelerde dikkat etmem gereken hususlar bunlar. Bunları şimdi bir de yük kombinasyonlarında beraber özetleyelim. Şimdi yönetmelik arkadaşlar kombinasyonlarını oluştururken bizim X ve Y yönünde global eksenlerde birbirine dik olacak şekilde depremlerimi tanımlıyorum. Bunların birleştirilmesini bu şekilde yapabileceğiz. Yani EDX X yönünde depremi alacağım ve Y yönündeki depremi de %30'unu dikkate alacağım. Ama ben farklı dikkat ederseniz çalışmalarımızda burulma efektlerini işin içine katmıştık. Peki burulmalarla nasıl birleştireceğiz bunu? Aslında olay bu şu şekilde arkadaşlar. X yönünde örneğin negatif burulmayı alıyorum. Artı eksi. Y yönünde burulmayı dikkate almayacağız. Y yönünde sadece kendi burulma olmayan şurada M burulma eşittir 0. Bizim dışarıdan egzantriklik katmadığımız E'nin 0 olduğu durum. Eğer sistem simetrik değilse kendi içerisindeki o burulma efektlerini dikkate alacaktır. Ama biz herhangi bir ek dış merkezlik uygulamayacağız. Y yönü için ise şöyle olacak. Artı eksi EY pozitif diyelim bunun için de. Yine artı eksi 0,3 EX. Şu iki değerimde ek dış merkezlik olmayacak. Ve bunları ilave olarak yine yönetmeliğimizde arkadaşlar düşey deprem etkisini de dikkate almamız gerekiyor. Düşey deprem etkisini arkadaşlar yönetmeliğin belli bir değerleri vardır. 4-4-3-1'de tanımlanan bir yapısal elemanlar vardır. Çok uzun kirişler, konsollar, kiriş üzerine oturan kolonlar gibi durumlar varsa burada düşey deprem etkisini dikkate almamız gerekiyor. Ama bunlar yoksa diyor özel bir hesap yapmaksızın düşey yüklerin 2/3 çarpı STS katını alabileceğimizi söylüyor. STS ile daha önce tanımlanan kısa periyot tanımsal ivme katsayısını gösteriyor. DD2'deki değerini alarak EDZ yani düşey deprem etkisini de bu şekilde dikkate alacağız. Şimdi gelelim yük kombinasyonlarına. Binamız iki kısımdan oluşuyordu. Bir üst bölüm vardı, bir de alt bölüm vardı. Önce üst bölümüne bakalım. Üst bölümün önce sünek davranış gösterecek yapı elemanları 1.4G 1.6G standart artırılmış ölü yük ve hareketli yükler. Depremli yüklemelerde EDH üstü yine aynı olduğu gibi birinci yüklemede elde ettiğimiz yüklemelerden kullanabiliyorduk. Hemen bunu bir açarak yazalım. G artı Q artı EDH'da yönetmelik ne diyordu? EDX
artı eksi artı eksi 0.3 EDY. Bu şekilde açacaktık. Örneğin bir tane yüklememiz için açalım. EX pozitif artı eksi 0.3 EY. Buradan 4 tane kombinasyon çıktı. G artı Q artı eksi EX negatif dış merkezi uygulanmış sistem 0.3 EY. 4 tane de buradan oluştu. Toplam 8 tane yük kombinasyonu buradan yazdık. Tabii ki burada artı 0.3 EDZ'i unutmuyoruz. Düşey yük etkisini. Benzer şekilde G artı Q artı eksi EY pozitif artı eksi EY negatif artı eksi 0.3 EX şeklinde oluşturuyoruz. 4, 8, 12, 16 farklı yük kombinasyonunu sadece birinci yük kombinasyonundan elde ediyorum. Bir 16 tane de bunun için elde edeceğim arkadaşlar. 0.9G, şu kısım 0.9G olacak. Artı eksi ek diş merkezlik yüklemelerim, artı eksi diğer taraftaki yüklemelerim şeklinde yazacağım. Benzer kombinasyonları arkadaşlar burası için yazacağım. Üst bölümde gevrek davranış gösteren yapı elemanlarındaki tek farklılığımız D üst katsayısının eklenmesi. Örnek bir tanesi için yazalım. G artı Q artı eksi, artık şunu bir büyük paranteze alabilirim. Dış merkezlik uygulanmış, pozitif dış merkezlik uygulanmış X yüklemem artı eksi 0.3 EY ve bu katsayımı D üstle çarpıyorum. Artı 0.3 EDZ olarak yazabilirim. Buradan bir 4 kombinasyon geldi. Benzer şekilde 4 kombinasyon da buradan gelecek. 4, 4, 8 de buradan gelecek ve 16 farklı kombinasyon sadece bunun için yazacağım. Bir 16 farklı kombinasyon bunun için yazacağım. Toplamda 32 farklı kombinasyon bunun için, 32 farklı kombinasyon bunun için yazmış olacağım ve 64 farklı kombinasyonu üst yapı için oluşturmuş olacağım. Üst yapı kombinasyonlarını bu şekilde tamamladık. Excel'de öncelikle Etaps'ta kombinasyonlar oluşturacağız. Bunları Excel'den hızlı nasıl çekebiliriz onu beraber göreceğiz. Daha sonra da içe aktarmayı ve envelope değerlerine bakacağız. Şimdi gelelim alt bölüme. Üst bölümü halletmiştik arkadaşlar. Üst bölümde üst bölüme yüklediğimiz yüklemelerdi. Oradan elde ettiğimiz tasarım esas yüklemeler. Alt bölümde ise üst bölümün etkileri artı alt bölüme uyguladığımız yük kombinasyonları. Şimdi sünek davranışa bakalım. Yine aynı bu kombinasyonları yazmaya çalışalım. G artı Q standart ölü ve hareketli yüklerim artı HT burada arkadaşlar yatay zemin etkisini göstermekte. Biz şu aşamada HD'yi kullanmayacağız. Yatay zemin etkimizin 0 olduğunu dikkate alalım. Artı şimdi ED alt bölümde yaptığımız yüklemeleri buraya yazacağız. Onu yazalım. Bir parantez içinde yazmak istiyorum. EX pozitif dış merkezlik yüklenmiş kombinasyonum artı eksi dış merkezlik olmayan Y eksenindeki yüklemem artı üst bölümden gelen yüklemem artı eksi. Burayı EX pozitif 2 diyebiliriz artık. Çünkü 2 numaralı yüklememize karşılık geliyordu. Üst bölüm birinci yüklememizdi. Bu yük kombinasyonlarını da karıştırmayalım. EX pozitif artı eksi 0.3 EY. Bu kısım ikinci yüklemeden dolayı yaptığımız deprem yüklemesi. Burası ise birinci yüklemeden dolayı yaptığımız deprem yüklemesi. Artı 0.3 EDZ şeklinde yazabiliriz. EDZ hepsi için zaten ortak bir durum. Burada 4 farklı yük kombinasyonu oluşacak. Şimdi 4 farklı yük kombinasyonu da negatif yükleme için oluşacak. Toplamda 8 tane X yönü için. Bir de bunların arkadaşlar EY pozitif 2, EY negatif 2. Burada ise yine EY pozitif birinci yükleme, EY negatif birinci yüklemenin negatif dış merkezliğini dikkate almamız gerekiyor. Yine de burada 32 farklı üst bölüm için gevrek davranışa sahip olan bir yükleme yapacağız. 16 yük kombinasyonu burada, 16 yük kombinasyonu burada. Toplamda 32 farklı yük kombinasyonu oluşacak. Şimdi gevrek davranışa baktığımız zaman gevrek davranışta ise dayanım fazlalığı katsayısını için içine katmaya başlayacağız. Üstteki kombinasyonu uzatarak yazalım açılımını. G artı Q artı HT yatay zemin etkisi artı ED alt diyor. Artı eksi EX pozitif EX negatif ikinci yükleme tabii ki bu 2 numaralı yükleme
artı eksi 0,3 EY çarpı D alt artı yine burada bir büyük parantez açıyorum. Üst bölüm yani birinci yüklememi ifade ediyor. Artı eksi EX pozitif veya EX negatif dış merkezlik etki edilmiş yüklemem artı eksi dış merkezlik olmayan Y yönündeki deprem yükü, şunlar EY2 olacak, çarpı üst bölümün dayanım fazlalığının %60'ını etki ediyoruz. Artı 0,3 EDD şeklinde etki ediyoruz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar yük kombinasyonumuz alt bölüm için bu şekil olacak. 16 yük kombinasyonu yine bunun için yazacağız. 0,9 için ise yine benzerli 16 yük kombinasyonu da yazacağız. Toplamda sünek davranış için 32, gevrek davranış için 32 ve 64 farklı yük kombinasyonu hazırlamamız gerekiyor. Bunların 32 tanesinin envelopunu sünek davranışta, 32 tanesinin envelopunu ise gevrek davranışta kurgulayacağız. Şimdi ETAPS programını açalım. Orada hem sünek davranışa hem de sünek olmayan davranışa yönelik bir yük kombinasyonlarımızı oluşturmaya çalışalım. Daha sonra da birer tane oluşturduktan sonra Excel'e gidelim. Excel'de bu kombinasyonları nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde yapmanın pratik yolunu bulmaya çalışalım.